Selam arkadaşlar. Bilgi sarmalı kitabımızın üssü sayılarla ilgili testinin 6. kısmındayız. Gelin başlayalım. A ve B bakterilerin bulunduğu iki farklı ortamda yapılan 7 saatlik bir deney ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir demiş. A bakterilerinin bulunduğu ortamda başlangıçta 10 üzeri 7 bakteri olup her saatin sonunda ortamdaki bakterilerin 1 bölü 5'i ölmekteymiş. 1 bölü 5'i ölürse gençler yolumuza ne ile devam etmemiz lazım? 1 eksi 1 bölü 5'ten 4 bölü 5 ile devam etmemiz lazım. Ve ne kadar süredeymiş? Her saatin sonundaymış. Tamam. B bakterilerinin bulunduğu başka bir ortamda başlangıçta 6,25 çarpı 10 üzeri 5 diye vermiş. Ben burayı 625 çarpı 10'un kübü diye ne yapabilirim? Yazabilirim. Bakteri olup her saatin sonunda ortamdaki bakterilerin 3 bölü 5'i kadar artmaktaymış. Artmaktaysa 3 bölü 5'e başlangıçtaki artı 1'i ne yapmam lazım? Eklemem lazım. Burası çok önemli arkadaşlar. Burayı dikkatlice dinlememiz gerekiyor. Başlangıçta bulunan bakteriye 1 ve artış miktarı da 3 bölü 5 olduğu için her saatin sonunda 8 bölü 5 eklememiz gerekiyor. Burayı çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Buna göre kaçıncı saatin sonunda iki ortamda da eşit sayıda bakteri bulunur? O zaman bunun n'inci kuvvetini, bunun da neyini almam lazım gençler? N'inci kuvvetini almam lazım. Sorumuz artık bitti. 10 üzeri 7 yazıyorum. 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7. 4 üzeri n'e 2 üzeri 2n bölü 5 üzeri n şeklinde yazıyorum. Eşittir 625'i 5 üzeri 4. Onun kübünü ne diye yazacağım arkadaşlar? 2'nin kübü çarpı 5'in kübü. Şurası ne yapmıştı arkadaşım? 8 bölü 5 yapmıştı. 8'i 2 üzeri 3n, 5'i de 5 üzeri n şeklinde yazıp ifadelerimizi götürebiliriz artık. Şuradan şunlar gitti. 2 üzeri 2n ile 2 üzeri 3n gitti. Burada 2 üzeri n kaldı. 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 3 gitti. Burada 2 üzeri 4 kaldı. 5 üzeri 4 ile 5 üzeri 3'ün çarpımından 5 üzeri 7 geldi. 5 üzeri 7 ile gitti. 2 üzeri n eşittir 2 üzeri 4'ten n'imiz buradan 4'tür diyebiliriz. Çok kaliteli bir soruydu arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. Bir laboratuvarda A kabında bulunan bir bakterinin x saat sonra sayısı mavi ile bulunan X sembolü ile gösteriliyormuş. B kabında bulunan bir bakterinin 2 saat sonra sarı kap ile gösteriliyor diyor. Eşitlikleri veriliyor. A kabına bir tane bakteri konulduktan 5 saat sonra. Gençler o zaman ne demem lazım? 5 saat sonra 2 üzeri 4'ten 16 demem gerekiyor. Neden 5 saat sonra? Birinci saati ne yapmış olacağım? Doldurmuş olduktan sonra bakacağım soruya. B kabına konuluyormuş. B'ye koy. Ne geldi? 4 üzeri 16 mı geldi? 4 üzeri 16. 3 saat sonra dediği için de ne yapacağım? Kuvveti 2 demiş olacağım gençler. 3 saatte ne yaptım? 1 eksilttim. 2 yazdım. 4 üzerine geldi 32. O zaman benim cevabım ikinci soruda E şıkkıdır. Tatlı bir soruydu. Kolay bir soruydu. Devam edelim 3. sorumuzla. Gelin 3. soruda ne demiş? Her yıl 20 üzeri 4 adet A marka ve 30 üzeri 3 adet B marka araba lastiği üreten bir fabrikanın her yıl ürettiği lastiklerin A marka olanlarının 1 bölü 200'ü, B marka olanlarının da 1 bölü 100'ü kusurlu olarak üretilmekteymiş. Buna göre fabrikada 7 yıl boyunca üretilen tüm lastiklerin kaç tanesi kusurlu üretilmiştir? 7 bir kalsın elimizde. A'dan ne kadar üretiliyordu? 20 üzeri 4. 20 çarpı 20 çarpı 20 çarpı 20 diye yazalım. Bölü ne demem lazım? Bunun 1 bölü 200 neydi? Kusurluydu. O zaman götürelim. Şunlar gitsin. Şunla da şu gitsin. Buradan ne geldi arkadaşım? 800 geliyor galiba. 4, 8, 0, 0, 800. Bu ne için? A marka için. Geldim B markaya.
B markada 30 üzeri 3'müş. 30 çarpı 30 çarpı 30. 1 bölü 100'ünü alıyorum. 2 tane sıfırım gitti. Buradan da 27 270 geldi. 800 ile 270'i topladığım anda arkadaşlar neyi bulmuş olacağım ben? Bir sene içerisinde kusurlu olan A ve B marka araba lastiklerimi bulacağım. 0, 7, 1070 mi geldi? Burayı da 7 ile çarptığımızda 7, 49, 7490. Yani 3. sorumuzun cevabı da A şıkkı gelmiş oldu. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. 12 bölmenin 1'den 12'ye kadar olan sayılarla numaralandırılmasıyla oluşan halka şeklindeki bir oyun alanında zıp zıp oyunu oynayan Cuma'nın ilk durumu yukarıdaki gibidir. Cuma arda arda en defa zıpladığında ok yönünde 2 üzeri n-1 bölme ilerliyor. Örneğin Cuma arda arda 2 defa zıpladığında 4 oluyor. Yani şunu söylemek istiyor aslında bize arkadaşlar. Birinciyle başladığı için birinciyle başladı. Şimdi 2 defa zıpladığında 2'nin karesi eksi 1'den neye gelmesi lazım? 3. 3 birim ne yapacak? Artacak. Artı 3 dediğimizde kaçıncı bölmeye gelmiş olacak? 4. bölmeye gelmiş olacak. Buna göre bir numaralı bölmedeyken arda arda 5 defa zıpladığında arda arda 5 defa zıplarsa 2 üzeri 5 eksi 1'den 31 gelmiş olacak. Sonra bir süre bekleyip arda arda 3 defa daha zıplıyor. 3 defa daha zıplarsa arkadaşım 2'nin kübü eksi 1'den ne gelecek? 8 eksi 1'den 7. 31 ile 7'yi topladığım anda 38 ne yapması lazım? İlerlemesi lazım. Kaçla başlıyordum? Başlangıcım benim 1'di. O zaman neye varmam lazım? 39'a varmam lazım. Neydi? 12, 24, 36 şeklinde ne yapmam lazım gençler? İlerlemem lazım. 36'dayken ne olmuş olacak? Tam burada olmuş olacak. 36'dayken. Burada ne kullandım aslında? Mod 12 kullandım. 12, 24 ve 36. 37'si 1, 38'i 2, 39'u 3 şekline geleceği için buradan da cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Dördüncü sorumuz da bu şekildeydi. Devam edelim 5. sorumuzda. 5. soruda da arkadaşlar şöyle bir şekil verilmiş. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir x doğal sayısıyla oluşturulan sembol ile en üzeri x sayısı gösterilmekteymiş. Şimdi kare olduğu için karenin 4 tane kenarı var. İçerideki sayı kuvvet olarak yazılmış. Yani ben burada ne yazacağım? 3 üzeri 4 yazacağım. Burada ne yazacağım? 4'ün kübünü yazacağım. Ve burada ne yazmış olacağım? 6'nın 4. kuvveti şeklinde yazmış olacağım arkadaşlar. 3 üzeri 4'ü 3'ün kübü çarpı, hatta şöyle yazsam daha güzel olur. 3'ün 4. kuvveti çarpı, burası 2'nin karesinin kübü olduğu için 2 üzeri 6. 6 üzeri 4'ü de 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 diye yazsam gençler soru bitmiş olacak. 3 üzeri 4'ler gitti. 2 üzeri 6 ile de 2 üzeri 4 gitti ve buradan 2'nin karesinden cevabımız ne geldi? 4 geldi. O zaman şöyle diyebilir miyim? Kenar sayısı 4, içerideki yazan sayının da 1 olması gerekmiyor mu? Yani 4'ün birlisi ve buradan da 5. sorumuzun cevabı A'dır diyebiliriz. Geldik 6. sorumuza. 6. soruda A, B, C ve D pozitif tam sayılar olmak üzere A üzeri D. Bakın A içeride, sarının gösterdiği yerde ise bu taban, mavinin gösterdiği de kuvvet oluyormuş. Örneğini vermiş. Sarının gösterdiği yerde 4 var. Mavinin gösterdiği yerde 2 var. 4'ün karesinden 16 şeklinde yazmış. Yani ben burada birinci ifade için 6'nın 8. kuvveti çarpı, içeride göstermediği için şuraya x diyorum. X üzeri 6 diyorum. Ve bölü dediğimizde de d bölü d üzeri b 3 üzeri 20 geliyormuş arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan b ve d değerleri için b artı d toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. 6 üzeri 8'i yazalım. 2'nin 8. kuvveti ile 3'ün 8. kuvveti çarpı x üzeri 6, 3 üzeri 20 ile d üzeri b şeklinde ne yapmış oldu? Gelmiş oldu arkadaşlar. Buradan
3 üzeri 8'i 3 üzeri 20 ile götürürsem ben burada 3 üzeri 12'yi mi elde etmiş olurum? Şimdi 2 üzeri 8'i ben nasıl yazabilirim arkadaşlar? Diğeri x üzeri 6 idi. 3 üzeri 12 ile eğer ki bunu eşleştirirsem 2 üzeri 8'in kuvvetlerine göre yazmam lazım. Şimdi 2 üzeri 8'i nasıl yazabilirim ben? 2'nin karesinin neyinci kuvveti? Dördüncü kuvveti. Yani 4'ün dörtlüsü. 4 üzeri 4 diye. B ile D'nin toplamı 8 geldi mi? Geldi. Bu birincisiydi. İkincisi için sağ tarafa geçiyorum. Ben burayı 2 üzeri 2, 4 üzeri 4 diye yazmıştım. Şimdi ben burayı 4'ün karesinin karesi şeklinde de yazabilir miyim? O da 16 üzeri nedir arkadaşlar? 2'den 16, 2, 18 de diyebilirim. Başka ne diyebilirim buradan? 2 üzeri 8 de ifademiz. Şimdi burada 2 üzeri 8'i başka 2 üzeri 4'ün karesi diye kullanabilirim. Hem bunu kullanmıştık. Yine aynısı geliyor. 2 üzeri 8 üzeri 1 diye kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirim onu da. Şöyle 256 üzeri 1 gelmiş oldu. Bu da 257 olur. B ile D kaldı. Ben başka B'den ya da D'den birisini 128'e 1 şeklinde yazmam lazım. Buradan bu kesinlikle gelmez. Buradan ise ne düşünebilirim? 2 üzeri 8 de ifademiz. Buradan da 2'nin kübü olmaz. 2'nin dördüncü kuvveti olmaz. 2'nin karesi 2 üzeri 8. 2 üzeri 8'in kendisi 10 yapıyormuş arkadaşlar. Görememiştim. Buradan da B şıkkında deriz ve olamaz olan şıkkımız D şıkkı. Yani 129'dur diyebiliriz. Galiba buradaki sorularımız da bitti. Arka sayfaya geçelim. Arka sayfada 2 tane daha sorumuz var. Bunlarla ilgilenelim. Demiş ki yenilebilir enerji kaynaklarından biri olan hidroelektrik santralleri akan suyun gücünü elektriğe dönüştürmektedir. Bu hidroelektrik santralinin günde 24 gigawatt elektrik üretimi yaptığı bilinmekteymiş. Bakın bir günde 24 gigawatt mı? 24 gigawattı ben normal watt'a çevirdiğim anda gençler kaç tane sıfır koymam gerekiyormuş? 9 tane. Yani 24 çarpı 10 üzeri 9 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Bir şehrin bir aylık tüketimi 2 üzeri 10 üzeri 1'miş. 2 çarpı 10 üzeri 1. Bu hidroelektrik santralinin bir şehre 6 ay yetecek. 6 ay yetecekse 2 çarpı 10 üzeri 11 bir ayda kullandıklarıyla 6 ile çarptığımızda 12 çarpı 10 üzeri 11 şeklinde gelmiş olur. Kaç gün çalışması gerekir diye sormuş. Ben burada 24 üzeri 10 üzeri 9'a ne yapmam lazım arkadaşlar? Bölmem lazım. Burası ihtiyaç olan kısım. Bu da bir günde ne kadar ürettiğiydi. 24 çarpı 10 üzeri 9 diye yazarsam 12. Hatta şuradan 2 tane sıfırımı kullanayım. 1200 olsun. 10 üzeri 9 yazalım. Bölü 24 çarpı 10 üzeri 9'dan 10 üzeri 9'lar gitti. 120'yi 24'e böldüğümüzde 5 gelir. Bir sıfırımız da buradan var 50. Yani cevabımız B şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Buna yıldız atalım. Bunu tekrardan dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. 8. soruyla devam edelim. 8. soruda demiş ki tabandakileri topla, üsttekinin kuvvetini eksili olarak yaz. Yani 1 ile 3'ü topla diyor. 4 yap. 6 eksi m'yi eksiyle çarptığında m eksi 6 olarak yaz. Tamam. Şuraya da a de diyor. Buraya a dedim. A artı 7 üzeri eksi m demiş. Burada da 2m üzeri eksi m sorulmuş. İlk önce m'yi buradan ne yapmamız lazım? Saptamamız lazım arkadaşlar. Şimdi ifadesinin değeri sorulmuş bizlere. O zaman şöyle düşünelim. 4m eksi 6. Şimdi a'nın yerine ben eksi 3 aldığım anda eksi 3 artı 7'den 4 geldi. O zaman m eksi 6 ile eksi m birbirine ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. 2m 6'dan m'imiz ne gelebilir? 3 gelebilir. Ama x, y, z'nin pozitif olmasını istemiş.
Pozitifse ben o zaman burayı ne yapamam? Yazamam. Bu durumda A'nın yerine 1 yazsam ne olur? 8 olur. Yani 2 üzeri 2m eksi 12, 2 üzeri 3 olacağı için eksi 3m gelecek. Bunları birbirine eşitleyelim. 2m eksi 12 eksi 3m ise buradan gelmiyor. 5m eşittir 12. M ise 12 bölü 5 geldi. Ve buranın değeri olmuyor. Devam edelim. Bu sağlamadı. Diğerine bakalım. 16 yapsaydık ne olacaktı? A'nın yerine 9 yazmış olsaydım ben burada. 2 üzeri 2m eksi 12. 2 üzeri eksi 4m gelecekti. Buradan da. Tabanlar eşitse kuvvetler yine eşit. 2m eksi 12 eşittir. Eksi 4m'den karşıya attım. 6m eşittir. 12 geldi. M'imiz buradan 2'dir diyebiliriz. M'imiz 2 ise ne geldi? 2m üzeri eksi m'di. Burası o zaman 4 üzeri eksi 2'den ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 16 şıkkı gelir. 2 yazdım. 4 üzeri eksi 2'den 1 bölü 16. Yani 8. sorumuzun cevabı da Bursa'dır diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. 9. sorumuzla. Kalmamış arkadaşlar. Burada da test 6'mız da bitti. Son bir testimiz kaldı. Test 7'yi de çözdükten sonra arkadaşlar üslü ifadeleri tam anlamıyla bitirmiş olacağız. Daha sonrasında da kanalımda da söylediğim gibi köklü ifadelerle çarpanlara ayırmayı yaptıktan sonra en başa yani okulların birlikte açılmasıyla birlikte temel kavramlar kısmına başlayacağım. Oradan sonrasında da artık videolarımın sıralı halde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.